arkadaşlar. Süleymancıklar hakkında birinci videomda bu hayvanların bir temizlik işçisi olduğunu, dolayısıyla yazdıklarımız için faydalı haşerattan sayıldığını ifade etmiştim. Öldürülmemesi gereken hayvanlar arasında zikredilen Süleymancıklarla ilgili merak edilen çok soru var. Bu sorular için ikinci video yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle nedir bu öldürme hikayesi? Süleymancıklar insana zarar verir mi? Görüldüğü yerde öldürülmeli midir? Kertenkelelerin bir türü olan Süleymancıklar genellikle Ege ve Akdeniz gibi sıcak ve nemli bölgelerde yaşamını sürdürmektedirler. Derisi şeffaf bir görüntü veren Süleymancık, görünüş itibariyle rahatsız edici ve ürkütücü olsa da asla insana zarar vermemektedir. Evlere de girebilen ve geceleri ortaya çıkan bu canlı, çoğu zaman öldürülmek istenmektedir. Ancak öldürmek vahşi bir yok etme kültürüdür ve insana hiç yakışmayan bir özelliktir. Öldürmek yerine uzaklaştırmak gibi başka kurtulma yöntemleri de mevcuttur. Onları deneyebiliriz. Hem de vicdanımızı rahatlatmak için çok güzel bir bahane elde edeceksiniz. Süleymancık evden nasıl çıkarılır? Süleymancık gördüğünüzde gayet küçük bir kertenkele olduğu için onu eldivenle ya da bir poşetle önce tülbent ile incitmeden kavrayarak dışarıya atabilir, doğal yaşamına devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için gereken cesaretiniz yoksa el süpürgesiyle iterek kapıdan çıkartabilirsiniz. Süleymancık eve neden girer? Eve Süleymancık girmesi evin içinde böcek ve örümcek haşeraların olduğunu gösterir. Öncelikle bunu bilmeniz lazım. Evlerin içinde deliklerden, camlardan, bina balkonlarından, havalandırma boşlukları ve mutfakların aspiratör borularının kenar bölgelerinden ahşap çatı arası, tavan ve tavan tahtaları arasından girerler. Anadolu'da ev kertenkelesi diye nitelenen Süleymancıklar pek çok evin yakınında görünürken insanlar çok fazla tedirgin olmamalı. Çünkü bunlar zararsız, hatta yararlı hayvanlardır. Bu sayılan yerleri kapatırsanız onların girmesini engelleyebilirsiniz. Kertenkele gece gezer mi? Gündüzleri kertenkele görmek pek mümkün olmazken gece karanlığında ortaya çıkarak avlanmayı ve yiyecek aramayı tercih ederler. Akdeniz sakanguru denilen bu hayvandan kurtulmanın en etkili yolu gibi tavsiye edilen ilaçlama yaptırmak aslında bir zararsız hayvan katliamıdır. Lütfen bu yolu tercih etmeden bunu masum bir canlıya, hatta onunla birlikte birçok zararsız küçük canlıları da öldüreceği unutulmamalıdır. Uzaklaştırmak için eldiven ile yakalama, el süpürgesi ile dışarıya süpürme yöntemiyle uzaklaştırılabilir. Kertenkeleler nasıl çoğalırlar? Yumurtlayarak çoğalan canlılardır. Yaz aylarında dişi kertenkeleler toprağı kazıp bir çukur oluştururlar ve bu çukurun içine yumurtalarını bırakırlar. Bunun yanında kertenkeleler kış uykusuna da yatmaktadırlar. Akdeniz sakanguru denen Süleymancıklar ne kadar yaşar? En kısa yaşam süresine sahip kertenkele sadece 1 ila 3 yıl arasında yaşayan bukalemun olarak dikkat çeker. Kertenkele türlerinin çoğunda ortalama yaşam süresi 10 ila 20 yıl civarındadır. Kertenkele kuyruğu tekrar çıkarma. Üzerine basılıp bırakıldıktan sonra hareket etmeye uzunca bir devam eden kuyruk parçası avcıyı oyalarken kertenkele de kaçabilmek için yeteri kadar zaman kazanmış olur. Daha sonra kaybedilen kuyruk rejenerasyon ile yeniden oluşturulur. Süleymancıklar neyi sevmez? Süleymancık isimli kertenkele türü canlılar besin ihtiyaçlarını böcek türleriyle karşıladığından ev ortamlarında detaylarda saklanmış olan böcek türlerini keşfetmeye çalışırlar. Eğer temiz ve rutubetli olmayan bir ev ortamı oluşturursanız burayı tercih etmeyeceklerdir. Eve kertenkele girmemesi için ne yapmak lazım? Kertenkeleyi evden uzak tutmak için buraları kapatmak şart. Pencereleri sineklik ile sağlamlaştırmak, açık yerleri tamir etmek ve ahşap tavan olan evlerde çatı katlarını onarmak, eve giren kertenkeleyi uzak tutmakta büyük önem taşır. Kertenkele neden çıkar? Kertenkeleler ıslanmaktan hoşlanmaz ve aşırı sıcakta ortaya çıkıp kendilerine daha serin yerler ararlar. Bu yüzden evlere girmeye çalışırlar. Ya da evde fazla bitki varsa bu da kertenkeleyi eve çekmenize neden olabilir. Eğer köy tarzı bir eviniz var ise camlarda sineklik olmasına dikkat edebilirsin. Kertenkele ne ile beslenir? Özellikle kertenkele, yaprak, marul gibi yiyeceklerden çok hoşlanır. Etobur canlılardan olan kertenkeleler karınca ve diğer küçük böcekleri yerler. Türkiye Kurbağa ve Sürüngenler Gözlemciliği ve Fotoğrafçılığı Topluluğu, dünyada Türkçeleri olarak anılan bu hayvanların evlerde görüldüğünde hemen öldürüldüğünü belirledi. Yapılan anket çok korkutucuydu. Zararsız, zehir taşımayan ve geceleri insanlar uyurken başta sivrisinek olmak üzere birçok böcek türünü temizleyen, bir anlamda biyolojik silah olan Türk keleri için
topluluk "Lütfen beni öldürmeyin" kampanyası başlattı. Her canlının özgür olma hakkı vardır. Kendini koruyamayan hayvanların korunma amaçlı niyetiniz sabit kalmak şartıyla onları besleyebilir, büyütebilirsiniz. Ancak unutulmamalı, hayvanların dünyası doğadır. Kavanoz veya küçük kümes değildir. O yüzden onları eğer koruma altına alıyorsanız bile doğada, bahçenizde, geniş bir bölgede bunu yapmanız onlara harika bir iyilik olacak. Ben sizlere göstermek için tesadüfen evimin önünde bir kenarda sıkışmış olan bu Akdeniz sakanguruyu yani Süleymancığı yakalayıp geçici olarak çekim için bu kavanoza koydum. Kısa bir süre misafirim olduktan sonra balkondan salacağım. Dediğim gibi hayvanların yeri doğadır, doğal yaşamdır. Özellikle yabani hayvanların özgürlükleri mutlaka iade edilmeli. Sizlerin günde 5-10 dakika ondan alacağınız zevk için yaratılmış olduğunu düşünmüyorsanız lütfen onları sakladığınız, alıkoyduğunuz yerden doğaya salıverin. Türk keleri de denilen Süleymancık türü olan bu kertenkele cinsini sizlere tanıtmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.